Herkese merhaba. Işıltıyı sever misiniz? O halde videonun başında gördüğünüz sehpa eminim çok ilginizi çekmiştir. Şimdi onu neyle ve nasıl yaptım isterseniz hemen ona geçelim. Videoyu ben yeterince hızlandırıyorum zaten, o nedenle lütfen hiçbir detayı atlamadan sonuna kadar izleyin, olur mu? Baştan belirteyim, bunu yaparken ortalık çok fazla batıyor. O yüzden muhakkak baştan önleminizi alıp öyle başlayın. Malzeme listemiz böyle söyleyince yemek tarifi verecekmişim gibi hissettim yani kendimi. Purring Effect, sim, hibrit multi-surface boyalarından istediğimiz renkler, su, kristal sır vernik. Purring Effect nedir? Akrilik boyaların yapısını değiştirmeden, çatlama ve hava kabarcığı olmaksızın akışkan tabakalar, birikintiler ve benzer efektler yaratmaya yarayan su bazlı boyama medyumudur. Karışım oranlarımız ise şöyle: 2 ölçü boya, 2 ölçü Purring Effect, 1 ölçü su. Burada kullanmak istediğiniz tüm renklerde ölçüyü aynı oranlarda hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz ama çok fazla renk karışımı olunca bence çok karışık oluyor. O yüzden nacizane tavsiyem renk konusunda çok fazla abartmayın derim. Hatta ben de burada sadece siyah ve beyaz renklerini kullandım. Bu uygulamada sim kullanmak isterseniz de yine sizlere tavsiyem çok fazla sulandırmamanızdır. Çünkü çok sulandırınca simler akıp gidiyor ve bir işe yaramıyor. O nedenle siz de benim gibi 3 ölçü sim, 3 ölçü Purring Effect, 1 ölçü su, bu şekilde yapabilirsiniz. Ölçü olarak da kaşık kullanabilirsiniz. Şimdi hazırladığım karışımları gelişigüzel döküyorum gördüğünüz gibi. Burada önemli olan şey, boyaları döktükten sonra bu uygulamayı neyin üzerinde yapıyorsanız onu evirip çevirip boyaların yayılmasını sağlamak gerekiyor, ama bu işlemi de öyle çok uzun süre yapmamalı ki renkler çok da fazla birbirine girmesin. Bu arada daha önceden Purring Effect uygulamalarım, hatta kanalımda videosu da var, ama ilk kez simli deniyorum şu anda. Başta olur mu olmaz mı gibisinden pek emin değildim açıkçası. Hatta gece aklıma gelmiş ve hemen malzemeleri hazırlayıp kamerayı açıp başlamıştım yapmaya. İlk etapta hani belki simli olmaz, boşu boşuna elimdeki malzemeleri de harcamayayım diyerek çok fazla dökmedim. Ama sehpayı 1-2 evirip çevirince baktım ki olacak. Hemen tekrar sehpanın üzerine yine gelişigüzel boyaları ve simli karışımı döküp işleme devam ettim. Ne zamanki desen hoşunuza gitti, evirip çevirme işlemini, yani boyaları yaymayı bırakın. Kendi halinde hiç kıpırdatmadan kurumaya bırakmamız gerekiyor. Kuruma süresi de döktüğünüz boya kalınlığına göre değişiyor. Ben Purring Effect uygulaması yaptıktan sonra vernik için 2 gün bekliyorum. Sizlere de o şekilde yapmanızı tavsiye ederim.
Üzeri iyice kuruduktan sonra sehpanın ayağını Hibrit Multisurface siyah renkli 2 kat boyadım. Evet, gelelim vernik aşamasına. Bu vernik çok soruluyordu. Ben de hem bu sebeple hem de bu ışıl ışıl parlayan sehpanın üzerine çok yakışacağını düşünerek kristal sır vernik yaptım. Bunun yerine alternatif vernik soracaksınız bana, biliyorum. Kalın sır vernik olmaz. Normal akrilik vernikler de olmaz. Taş vernik yapılabilir tabii ama yok. Bence bunun kadar güzel olmaz. Videonun başında sehpanın üzerini gördünüz. Kristal sır vernik sürüldüğü objeye sırlanmış görüntüsü verdiği için bence en uygunu bu. Bunu yapmaya başlamadan önce 2 ayrı üründen oluşan verniğimizi yaklaşık bir 2-3 dakika kadar fön makinesi ile ısı vermemiz gerekiyor. Ardından cam bir kaseye ya da kavanoza 2 ürünü de eşit oranda döküp iyice karıştırıyoruz. Karıştırırken sağa, sola, sağa, aşağı, yukarı bu şekilde ama yavaşça karıştırın ki baloncuklar da oluşmasın. İyice karıştığından emin olduktan sonra hemen sürme işlemine geçmemiz gerekiyor. Çok çabuk donmaya başladığı için de verniği sürerken çok seri olmak gerekiyor. Sehpanın üzerine vernikten biraz döküyorum ve zemin fırçasıyla hemen yayıyorum. Hatta ben bunu uygularken görüyorsunuz, şu anda sağ elimde fırça verniği sürüyorum. Sol elimle de fön makinesiyle ısı veriyorum. Çok hamaratım canım, çok. Gerçekten bunu yaparken yanınızda biri olursa ve fön makinesini tutarsa rahat edersiniz. Ben o anda evde kimse olmadığı için mecburen iş başa düştü. Hem tuttum hem yaptım. Çok kalın bir vernik olduğu için tek kat yeterli geliyor. Hatta ben bunda oldukça da kalın sürdüm. O yüzden bu sehpanın üzerine bir paket kristal sır verniğinin tamamını kullandım. Kristal sır verniği böyle benim gibi mobilyalarınızda kullanacak olursanız eğer tam anlamıyla kuruması ve mobilyayı kullanmaya başlamak için 2-3 gün kadar bekleyin. Bu arada unutmadan kristal sır vernikte eski fırçalarınızı kullanın. Çünkü bunu yaptıktan sonra o fırçayı bir daha kullanamıyoruz maalesef. Direkt çöpe atıyoruz, bilginiz olsun. Sehpanın alt kısmını da mat istediğim için akrilik mat vernik yaparak işlemimi tamamladım. Yapılış aşamasını tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Yine de atladığım bir yer varsa ya da takıldığınız herhangi bir şey olursa yorumlarda buluşabiliriz. İlk kez denediğim simli, purring efektli, ışıltılı sehpamı. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. En kısa zamanda yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.